Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizle beraber bu güzel çantamızı öreceğiz. Gayet güzel, kullanışlı, şık bir çantamız oldu. Lütfen kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu güzel videolarımın devam edebilmesi için eğer çanta tariflerimi beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Birbirinden kolay çanta tarifleri var sayfamda. Diğer çantalarıma da göz atmak isterseniz beni Pinterest'te, Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan el işleri, kanallarımın, sayfalarımın ismi. Oralardan da yorumlarınızı, görüşlerinizi belirtmenizi bekliyorum. Çok kolay bir çantamız. 17 tane motiften oluşuyor. Mozaik motiflerimizden oluşuyor. 300 gram kağıt ip kullandım çantamız için. 300 gram kağıt ip yeterli olur. Bu şekilde şöyle içini de göstereyim. Gayet güzel bir çantamız oldu. Çantanın ölçüleri videonun sonunda var. Eninin uzunluğunun ölçüsü. Eğer merak ediyorsanız videonun sonundaki ölçüleri izleyebilirsiniz. Evet, bu güzel çantamızı öreceğiz hep beraber. Örmeye başlayalım. Evet, motifimizi örmeye başlayabiliriz. Kağıt iple örüyorum. Ve 4 milim tığ kullandım. Motifimizi örerken. Şöyle bir halka yapıyoruz. Sihirli halka. Şöyle tekrar göstereyim. Halkamızın içinden tığımızı geçirelim. İlmeğimizi dolayıp 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Ve sihirli halkamızın içine bu şekilde batarak bir ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var. İkisini ördük, ikisini ördük ve ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımıza doluyoruz. Yine sihirli halkanın içinden tığımızı geçirip ilmeğimizi çıkardık. 3 ilmeğimizin ikisini ördük. İkisini ördük, ikili trabzan yaptık. Bu şekilde zincirle beraber 1, 2, 3 tane ikili trabzanımız oldu. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki yine sihirli halkamızın içinden ilmeğimizi çıkararak ikili trabzan yapacağız. 3 tane yine. 2, 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. 1, 2 tane zincirimizi çekiyoruz. İlmeğimizi tutalım. Tığımıza doluyoruz ve yine halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. 1, 2 tane zincirimizi çektik. Yine halkanın içine 3 tane ikili trabzanımızı yapalım. 2, 3. Evet, bu şekilde 3 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, 2 zincir olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Ve buradaki halkamızı çekerek ipimizi sıkıştırıyoruz. Tığımıza doladık ve burada ilk başta çekmiş olduğumuz 3 tane zincir vardı. Bu zincirlerin en üstündekine üçüncüye batalım. Ve buradan bir ilmeğimizi çıkardık. Tığımızdaki 3 tane ilmeğin hepsini bir seferde örüyoruz. Sıra geçişlerimiz, bitişlerimiz bu şekilde olacak. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve buradaki ortadaki ilk başladığımız yerdeki sihirli halkadan şu şekilde tığımızı takıyoruz. İpimizi dolayıp ilmeğimizi çıkardık. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. Bunları bir tanesini çıkardık. 2 tanesini çıkardık. 2 tanesini çıkardık ve üçlü trabzan yaptık buraya. Tığımıza doluyoruz. Ve buradaki arkadaki aynı bu zincirimizi çektiğimiz yere buradaki boşluğa batarak ilmeğimizi çıkarıyoruz. İkisini ördük. İkisini ördük. İkili trabzan yaptık. Bu şekilde üst sıraya başlamış olduk. Tığımıza doluyoruz
Ve önümüzdeki 3 tane ikili trabzanı atlıyoruz. Buradaki boşluğa batarak ilmeğimizi çıkardık. Tığımızdaki 3 ilmeğin ikisini ördük. İkisini ördük. Bir tane ikili trabzan yaptık. Tığımıza doluyoruz. Bir kez. Ve yine buradaki sihirli halkamızın olduğu yerden alttan tığımızı geçiriyoruz. Ortadan bu şekilde ipimizi çıkardık. Ve tığımızdaki 3 ilmeğin birincisini ördük. Diğer ikisini beraber ördük. Diğer ikisini beraber ördük ve üçlü trabzan yaptık buraya. Tığımıza doluyoruz. Ve buradaki boşluğa, aynı buradaki ikili trabzanı yaptığımız boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapalım. 2 tane zincir çekiyoruz. Köşelerimizi oluşturuyoruz şimdi. Ve buradaki boşluğa batarak yine ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladık ve buradaki üçlü trabzanı yaptığımız aynı yerden sihirli halkamızdan bu şekilde tığımızı geçirerek 1 2 3 üçlü trabzan yapıyoruz. Ve yine buradaki arkadaki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde köşemiz oluştu burada. Şimdi diğer köşemizi yapalım. Tığımıza doladık. Buradaki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Ve buradaki ortadaki sihirli halkadan takarak ilmeğimizi çıkarıyoruz. 1 2 üçlü trabzan yaptık. Tığımıza doluyoruz. Ve buradaki arkadaki aynı boşluğa batarak yine köşemizi oluşturmaya devam edelim. İkili trabzan yaptık. 2 tane zincir çektik. Aynı boşluğa ikili trabzan. Ve alttaki sihirli halkamızdan batarak buraya üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 3 kez de çıkardık. Tığımıza doladık. Arkadaki boşluğa batarak ikili trabzan yaptık. Bu şekilde köşemizi oluşturacağız. Buraya bir tane daha köşe oluşturalım. Gelelim. Evet, buraya da aynı şekilde köşemizi oluşturduk. Ve sıranın bitiş yerindeki boşluğa geldik. Burada da köşemizi oluşturacağız şimdi. Bir tarafını yapmıştık başlarken. Şimdi de bitiş yerini yapacağız. Tığımıza doluyoruz. Buradaki boşluğa batarak ikili trabzan yapalım. Tığımıza doladık. Ve yine alttaki buradaki üçlü trabzanı yaptığımız aynı yere şu şekilde tığımızı batırıp ipimizi aldık. 1 2 3 üçlü trabzanımızı yaptık. Buradaki aynı boşluğa batarak ikili trabzanımızı da yapıyoruz. Bu şekilde bu köşemiz de oluşuyor. Şimdi tığımıza doladık. Sıramızı bitiriyoruz. 1 2 3 tane zincir yapmıştık başlarken. 3. zincirden batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Tığımızdaki 3 tane ilmeğin hepsini bir seferde örüyoruz. 1 2 3 tane zincirimizi çektik. Şimdi bir üst sırayı yapacağız. Yine burada alttaki trabzanları yaptığımız yerden bu şekilde batarak ikisinin ortasındaki boşluktan ilmeğimizi çıkardık. 1 2 üçlü trabzan yaptık buraya. Tığımıza doluyoruz. Ve yine buradaki zinciri yaptığımız yere arkadaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Köşelerimiz bu şekilde oluşuyor başlangıçta. Tığımıza doluyoruz ve burada önümüzde oluşan bir boşluk var. Buradaki boşluktan tığımızı geçirelim. İkili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz ve başlarken burada 1 2 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Bu 3 tane yapmış olduğumuz ikili trabzanın ortasındakine batarak bu şekilde gövdesinden tutturuyoruz. İpimizi dolayıp çıkardık. Buraya 1 2
3 kez de örülen üçlü trabzanımızdan yaptık. Tığımıza doluyoruz ve arkadaki boşluğa batarak yine ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde oluşturmuş olduk modelimizi, mozaik modelimizi. Tığımıza doladık ve buradaki köşemizi yine aynı şekilde oluşturacağız. Tığımızı battık boşluktan. İkili trabzan yaptık. Tığımıza doluyoruz. Buradaki aynı bu boşluktan tığımızı geçirdik. 1 2 3 üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Arkadaki boşluktan ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincirimizi çektik. Yine aynı boşluğa bir tane ikili trabzan ve buradaki üçlü trabzanı yaptığımız aynı yerden tığımızı geçiriyoruz. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. Ve tekrar bu arkadaki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyoruz. Köşelerimiz aynı şekilde oluşuyor. Alt sırada olduğu gibi. Yine şimdi buradaki önümüzdeki boşluğa batalım. İkili trabzan. Tığımıza doladık. Ve bu altta yapmış olduğumuz 1 2 3 tane ikili trabzanın ortasındakinden şöyle gövdesinden takıyoruz. Tığımıza doladık. 1 2 3 seferde çıkardığımız üçlü trabzanımızı yaptık. Ve arkadaki boşluğa bir tane de ikili trabzan yapıyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde. Bu sıramızda da şu ortadaki ipimizi sıkıştıralım arada. Evet, köşelerimizi oluşturalım. Aynı modelimizi uygulayalım. Buraya köşemizi oluşturuyoruz. Burada da buradaki modeli de aynı buradaki boşluğa yapıyoruz. Bir köşe bir boşluğa yapıyoruz yani. Buradaki başlangıç yerindeki köşeyi oluşturana kadar buraya kadar örüp gelelim. Evet, başlangıç yerindeki köşemize kadar modelimizi uyguladık. Köşemizi ve modelimizi ördük. Tığımıza doluyoruz ve buradaki boşluğa batarak ikili trabzanımızı yapalım. Yine tığımıza doladık ve bu üçlü trabzanı yaptığımız aynı yerden tığımızı takıyoruz. Ve üçlü trabzan yapıyoruz yine köşemize. Ve arkadaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi tığımıza doladık ve 3 tane zincirin başlarken yaptırmış olduğumuz 3 tane zincirin üçüncüsünden tığımızı geçirdik. Tığımızdaki 3 ilmeğin hepsini beraber ördük. 1 2 3 3 tane zincir çektik. Ve yine buradaki alttaki boşluktan tığımızı geçiriyoruz. Ve üçlü trabzanımızı yapalım. Arkadaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz yine. Evet, bu sıramızda da burada önümüzde görünen 2 tane boşluğa mozaik modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. Boşluğa tığımızı batırdık. Bir ikili trabzanımızı yaptık. Ve burada altta yapmış olduğumuz üçlü trabzan vardı. İlk başlarken yaptığımız. Buradaki üçlü trabzana takalım gövdesinden. 1 2 3 kez de çıkarıyoruz yine. Ve arkadaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Buradaki boşluğa ikili trabzan. Ve hemen altındaki boşluğun altındaki üçlü trabzanın gövdesinden takalım. Buraya üçlü trabzan. Ve arkadaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi yine köşemizi oluşturacağız. Buradaki köşeye ikili trabzan yapalım. Tığımıza doladık. Ve köşedeki buradaki alttaki ilmekten alıyoruz yine. Şöyle tığımızı altından geçiriyoruz. 1 2 üçlü trabzanımızı yaptık.
Ve arkadaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz köşemizde. Ve aynı boşluğa ikili trabzan. Tığımıza doladık. Ve buradaki üçlü trabzanı yaptığımız aynı boşluktan şöyle tığımızı geçirelim. Ve üçlü trabzan yapıyoruz. Ve yine arkadaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu sıramızda bu şekilde buradaki boşluğa normal modelimizi uygulayalım. Alttaki üçlü trabzandan taktık. Ve arkadaki boşluğa ikili trabzan. Ve diğer boşluğa geldik. İkili trabzan. Arkadaki üçlüden üçlü trabzan. Arkadaki boşluğa ikili trabzan. Ve yine burada köşemizi oluşturacağız. Evet, bu sıramız da bu şekilde sonuncu sıramız. Eğer siz bir sıraya da devam etmek istiyorsanız burada aynı şekilde arttırmaya devam edersiniz. Buradaki boşluklara yaparsınız. Bir sonraki sırada diğer boşluklara yaparsınız. Her sırada artacak boşluklarımız. Eğer daha büyük isterseniz. Benim son sıram bu sıra. Burada gösterdiğim şekilde buraları da örüp gelelim. Sıranın başına kadar köşelerimizi oluşturalım. Aralardaki boşluklara da modelimizi uygulayalım. Sıranın başına kadar gelelim. Evet, başladığımız köşeye kadar örüp geldik. Bu şekilde modelimizi. Şimdi köşemizi aynı şekilde örelim. Yine buradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Ve buradaki üçlü trabzanı yaptığımız yerden tığımızı geçirelim. Üçlü trabzan yapıyoruz. Ve arkadaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi normalde üstüne dolayıp buradaki zincire batarak bir seferde çıkarıyorduk. Ama burası bitiş yeri olduğu için 2 tane zincir çekelim. Evet, ipimizi kesiyoruz. Buradaki ilmeğimizi bu şekilde çıkardık. Ve buradaki 3. zincirimizin içinden tığımızı geçirdik. Ve bu ipimizi bu şekilde tığımızla tutturarak çıkarıyoruz. Ve burada ikinci yapmış olduğumuz zincirin içinden tığımızı çıkaralım. İpimizi bu şekilde geçiriyoruz. Sıkıştıralım. Ve şimdi ucumuzu kaybedeceğiz. Buradaki ilmeğin içinden arkaya doğru ipimizi çektik. Motifimizin ters yönü. Burada da yine buradaki ucumuzun içinden çıkarıyoruz. Ve şöyle önümüzdeki trabzanların içinden tığımızı geçirelim. Ve bu ipimizi dolayıp bu şekilde arasından geçiriyoruz. Sıkıştıralım burada. Ve alttaki ilmeklerin içinden geçirerek fazlalık ucumuzu kesiyoruz. Evet, bu ortadaki ucumuzu da bu şekilde biraz daha sıkıştıralım. Ve önümüzdeki birinci ilmekten tutturuyoruz tığımızı. Ucumuzu buradan geçirerek ilmeğin içinden bu ucumuzu geçirelim ve bir düğüm attık burada. Ve buradaki ilk başta sihirli halkanın içine yaptığımız trabzanların altından arasından ucumuzu geçirerek kaybedeceğiz. Bütün trabzanların içinden ucumuzu geçirelim. Ucumuz bitene kadar burada trabzanların içinden gizliyoruz. Böyle döndüre döndüre ucumuz bitene kadar ortadaki ilmeklerden bu şekilde döndüre döndüre yürüteceğiz iç yüzünde. Evet, bitene kadar yapalım aynı işlemi. Şimdi ben bu motiften 17 tane
ördüm. Şöyle 17 motife ihtiyacımız var. Hepsini ütüledim. Hem tersinden hem ön yüzünden motiflerimizi ütülüyorum. Siz de 17 tane motifinizi örün ve ütüleyin. Daha sonra görüşelim. Evet, motiflerimizi bu şekilde diziyoruz. Böyleyken bir ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Şimdi birleştirmeye geçeceğiz. 17 tane motifimizi ördük. Evet, birleştirme işlemini şu şekilde yapıyoruz. Buradan başlayarak sık iğne yapacağız. Bu aralara bütün motiflerin ilmeklerini karşılıklı birleştirerek sık iğneler yaparak birleştireceğiz. Ve daha sonra bu tarafı birleştirdikten sonra burada arada boş kalan yerleri de bu şekilde sık iğneler yaparak birbirine ekleyeceğiz motiflerimizi. Evet, şu 4 motifle başlayayım ben. Şöyle burası birleşecek bunun ve daha sonra bununkisi buradan başlayacak. Şöyle tığımızda bir yuvarlak yaparak ilmeğimizi çıkarıyoruz buradan. Ve buradaki dörtlümüzün şöyle 2 tane motifimizi alıyoruz. Ön yüzü olacak. 2 motifin de ters yüzleri içte kalacak. Ve buradaki zincir boşluğundan ve karşıdaki zincir boşluğundan köşeden tığımızı takıyoruz ve buraya bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Şimdi birinci trabzanımızdan başlayalım. Karşısına denk gelen ilk trabzanın da tepesinden batıyoruz. Buraya sık iğne yapıyoruz. Bütün trabzanlara birer tane hepsini birleştirerek sık iğnelerimizi yapalım. Diğer zincir boşluğuna gelene kadar sık iğnelerle birleştiriyoruz. Sonuncu trabzanımızı da birleştirdik. Ve buradaki zincir boşluğuna da bir tane sık iğne yapalım. Yine buraya da birleştirdik bu şekilde. Şimdi sıradaki 2 tane motifimizi alalım. Ve bunun da zincir boşluklarından başlayarak sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. Birleştirmeye devam ediyoruz. Yine karşılıklı gelen bütün trabzanları birbirine sık iğne ile birleştirelim. Sıranın sonuna kadar birleştiriyoruz. Evet, sonuncu trabzanımızı da birleştirelim. Ve zincir boşluğuna da yine sık iğnemizi yapıyoruz. Burada bir tane zincir çekip ipimizi keseceğiz. Ucumuzu çıkaralım. Ve şu şekilde iç yüzüne doğru ucumuzu kaybedelim. Şurada arkaya doğru ucumuzu çekiyoruz ve şimdi yapmış olduğumuz sık iğnelerin içte görünen ilmeklerinden aşağı doğru ucumuzu kaybediyoruz bitene kadar. Evet, fazla ucumuzu keselim. Ve başladığımız yerdeki ucunu da aynı şekilde burada iç yüzündeki ilmeklerden içeriye çekerek çantamızın iç yüzünde tersinde motifimizin kaybediyoruz. Yine fazla gelen ucumuzu keselim. Evet, buradaki dörtlü motifimizi birleştirdik bu şekilde. Şimdi buradaki aradan başlıyoruz. Aynı şekilde
Modelimizin sonuna kadar buradaki kalıyor. Şundan başlıyoruz. Buradaki çıkıntı yerimiz kalacak. Bunu diğer sırada ekleyeceğiz. Diğerine ekleyeceğiz. Buradan başlayarak buna sık iğne yapacağız. Daha sonra buradakilere şöyle aşağı doğru çekeyim. Bu dördümüzü yaptık. Bu sırayı sık iğnelerle birleştiriyoruz sıranın sonuna kadar. Daha sonra buradan başlıyoruz birleştirmeye. Burayı birleştiriyoruz buraya kadar. Burada 2 tane motifimiz kalıyor yine. Evet, bu sıramızı birleştiriyoruz buraya kadar. Burası kalacak. Ve daha sonra da buradaki yine altta yapmış olduğumuz gibi dörtlümüzü 2 tanemizi yine birleştireceğiz burada. Şöyle. Şu dörtlümüzü şurayı da birleştireceğiz. Aynı sık iğnelerle birleştiriyoruz. Hepsini her sırayı birleştirelim. Arada boşluklarımız kalacak bu şekilde. Bu boşlukları da böyle böyle birleştireceğiz sık iğneyle. Önce bu şekilde bir birleştirip gelelim. Evet, buradan başlayarak sık iğneler yaparak bu şekilde dümdüz sık iğneler yaparak bu araları birleştirdim. Şimdi de bu araları birleştireceğiz. Burada bu oluşan boşlukları birleştireceğiz tek sıra halinde. Şuradan başlıyorum ben örmeye. Bu arada tek motifimizin ölçüsü ne kadarmış onu da verelim tam birleştirmeden önce. Şöyle ölçtüğümüz zaman motifimizin eni 10 santim. Sizinkisi 11 veya 9, elinizin sıkılığına göre değişebilir. Eğer 10 santimden daha büyük isterseniz arttırmaya devam ederseniz birkaç sıra daha büyük bir motif olur o zaman. Şöyle yine bir tane ilmek çıkarıyoruz. Ve buradan yine bu ikisini birleştirerek başlayacağız. Buradaki zincir boşluğundan tığımızı taktık. Ve sık iğnemizi yaptık. Ve bütün trabzanların tepesine karşılıklı gelecek şekilde yine sık iğneler yaparak birleştireceğiz. Evet, bu şekilde birleştirelim sık iğnelerimizi. Evet, bütün trabzanlarımızı birleştirdik. Şimdi buradaki zincir boşluğuna da zincirlere de batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Ve şimdi diğer karşıya geçeceğiz birleştirmek için. Yine aynı buradaki zincir boşluğuyla diğer motifimizin zincir boşluğundan tığımızı takalım. Ve buraya bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Normal buradaki aradaki sık iğne hiç yokmuş gibi devam ediyoruz örmeye. Bütün trabzanları yine karşılıklı gelecek şekilde sık iğneler yaparak sıranın başına kadar birleştirelim. Evet, bütün trabzanlarımızı sık iğne ile birleştirdik. Şimdi de buradaki zincir boşluğuna da sık iğne yaparak sıramızı bir tane zincir çekerek bitirdik. Ucumuzu çıkarıyoruz. Aynı bunu da demin anlattığım gibi burada iç yüzüne çekerek ters yüzünde çantamızın böyle ilmeklerin arasından geçirerek ucumuzu kaybedeceğiz. Ve şimdi şu şekilde oldu. Buraları birleştirmiştik. Ve bu şekilde de aynı buradan yine ipimizi ekleyerek aynı şekilde burada sık iğnenin tepesinden devam ediyoruz. Birleştirmeye hepsine birer tane sık iğne yaparak buraya kadar birleştireceğiz.
Ve daha sonra diğer sıraya geçeceğiz. Yine burada ipimizi ekleyerek sık iğnelerimizi yapacağız sıranın başına kadar. Yine burada da ipimizi bu köşelerden ekleyerek zincirlerden sık iğnemizi yapıp birleştirme işlemini bitireceğiz. Ve bitirdikten sonra ütüleyeceğim yine. Evet, birleştirelim, hepsini görüşelim. Evet, bu şekilde birleştirdik. Gördüğünüz gibi sık iğnelerle her yerine birleştirdik. Ben şu şekilde askılarını diktim buraya. Şimdi bu bir ucunu sizle beraber dikeceğiz. Astarlamadan önce askılarını dikeceğiz buraya. Şöyle çeviriyorum. Şimdi ben bu şekilde astarını aynı kendi ölçüsünde kalıp olarak çantanın buradaki motiflerinin birleşmiş halini kullanıyorum. Yani tek kat olan kumaşın üstüne bu motifimizi koyuyorum ve aynı buradan bir parmak fazlalık olacak şekilde kesiyorum kumaşı. Aynı şekilde, yani üstünde iğne ile sabitleyebilirsiniz kumaşla çantayı ve öyle kesebilirsiniz. Daha rahat olur. Kestikten sonra bir parmak kalınlığında ya da yarım santim kalınlığını içeriye doğru kıvırıp bu şekilde iğneliyorum kenarlarını, gördüğünüz gibi. Ve elimde dikeceğim şimdi. Siz isterseniz makinede de dikebilirsiniz. Astarı koymadan önce askılarımızı, yani şimdi astarı iğneledim. Daha sonra buradaki iğnelerini çıkardım, köşelerdeki, ve askılarını diktim. Diğer yerleri iğneliydi zaten. Şimdi buradaki askımızı beraber dikelim. Ve astarımızı da nasıl diktim göstereyim. Eğer siz astarlamayacaksanız direkt motifimizi katlayıp birleştirebilirsiniz. Askısını diktikten sonra şöyle şuradaki iğnelerimizi alalım. Şöyle köşemize askımızı dikeceğiz. Tam bu üstteki delikleri buradaki sık iğnelere sabitleyeceğiz. En üsttekini ona göre ayarlıyoruz. Şöyle yine K tiple dikiyorum. K tipimi 2 kat yapıp ucunu düğümledim. Ve şuradan çıkacağım yerden çantanın iç yüzünden şöyle göstereyim. Çantanın iç yüzünden buradaki trabzanların arasından ipimi çıkarıyorum. Şöyle düzeltelim askımızı. Evet. Buradaki alttaki delikten iğnemizi geçirdim. Ben bu şekilde çarpı çarpı olarak dikiyorum. Siz düz düz de dikebilirsiniz. Nasıl sizin için daha uygunsa. Şöyle üstteki delikler buradaki zincirin sağındaki ve solundaki sık iğnelere denk gelecek şekilde şöyle ayarlayalım. İpimizi ona göre burada düzenleyelim. Şöyle çaprazına gelen delikten içeriye doğru iğnemizi geçiriyoruz. Şöyle uçlarımızı düzeltelim burada. Şöyle yan yana gelsin uçlarımız. Şimdi karşısındaki delikten çıkacak şekilde şuradan iğnemizi takalım ve buradaki deliğimizden çıkaracağız. Şu ortadaki deliğe denk gelecek yerden çıkaralım. Uçlarımızı eşitliyoruz. Yine şimdi çaprazına denk gelen delikten iğnemizi geçirelim. Ve burada da zincirlerin yanındaki sık iğnenin şöyle trabzanın ilmeklerinden çantanın iç yüzüne doğru yine çekiyoruz uçlarımızı. Şimdi de buradaki zincirin diğer kenarına denk gelen trabzan ilmeklerinden iğnemizi geçirdik. Ve buradaki deliğimizden çıkarıyoruz. Şöyle çekerek düzeltelim, sıkıştıralım, arkası bol kalmasın. Şimdi böyle çaprazına gelecek yerden buradaki delikten içe doğru iğnemizi takalım.
Şimdi yine karşıya dek gelecek trabzanlardan şuradaki delikten çıkaracağız şimdi. Buradan çıkacak şekilde içeriden iğnemizi geçiriyoruz. Uçlarımızda bolluk kalmasın, sıkıştıralım. Ve yine çaprazına gelen yerden buradan iğnemizi takalım. Evet, bu şekilde askımızın dikilişi. Şimdi burada ipimizi düğümleyelim. Bir kez şöyle düğümleyelim. Bir kez de bu şekilde düğümleyelim. Evet, ucumuzu trabzanların içinden geçirerek, astarın altında kalıyor zaten. Şöyle ipimizi kesiyoruz. Evet, bu şekilde askımızı diktik çantamıza ve buradaki köşemizi de düzeltelim. Siz makinede de dikebilirsiniz ya da makineniz yoksa elde dikmeniz için de şimdi anlatıyorum. Şöyle düzgün bir şekilde iğneleyelim buraya. Şimdi astarımın rengine göre ya da çantamızın rengine göre bir ipi şöyle düğümleyerek iğnemize taktık. Ben nasıl diktiğimi anlatayım. Bir kısmını, hepsini değil. Siz sonra devam ettirirsiniz gerisini. Şuradan başlayayım. Şöyle göstereyim. Evet, ipimizi düğümledikten sonra köşemizi iyice içine doğru kakalım. Siz elde dikmeyi biliyorsanız hiç izlemeyebilirsiniz. Şöyle o düğümlü ucumuzu önce astarımızdan tutturalım. Ve buradaki çantamızın böyle trabzanlarının bir telinden iğnemizi geçirdik. Ve astarımızın da küçük bir kısmından, görünüyordur inşallah, küçük bir yerinden şöyle iğnemizi alıyoruz. Ve bu şekilde bir çantamızın bir ilmeğinden denk gelen iğnemize takıyoruz. Bir de astarımızdan bir minik, çok büyük değil, olacak şekilde iğnemize taktık. Bu şekilde nasıl daha düzgün duracaksa o ilmeklerden geçirelim. Bir astardan minik bir kısım alıyoruz. Bir de çantamızın herhangi bir trabzanının ilmeğinden geçiriyoruz. Dikme işlemimiz bu şekilde ilerleyecek. Düzgün gelecek şekilde ayarlayın. Biraz alttan, biraz üstten, nasıl daha düzgün duracaksa. Astarlamadan da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi biraz sonra zaten birleştirmesini göstereceğim yanlarının. Siz astarlamadan o şekilde de birleştirebilirsiniz. Evet, bu şekilde dikiyorum ben. Siz bildiğiniz başka dikme teknikleri varsa o şekilde de dikebilirsiniz. Böyle bu şekilde dikeceğim. Diktikten sonra da ütüleyeceğim tekrar, ama askılarımıza dikkat edin. Askılarımıza ütümüz gelmesin. Sadece kumaş olan yerini ütüleyeceğiz. Siz isterseniz askısını kendiniz de örebilirsiniz. Evet, bu şekilde astarının her yerini dikeceğim. Böyle her yerini dikeceğim anlattığım şekilde, bütün kenarı boyunca buraya kadar dikelim, ütüleyelim. Daha sonra kenarlarını birleştirmek için tekrar görüşelim.
Evet, astarımızı diktik ve ben bu şekilde çıt çıt diktim ağzına. Astarı diktikten sonra evet, şimdi bu şekilde ikiye katlayalım. Astarımızı diktikten sonra bu kenar kısımlarını birleştireceğiz. Şöyle kapattığımız zaman şuradaki iki tane köşemizi birleştireceğiz ağız kısmı ile beraber. Şimdi tekrar bir halka oluşturalım ve ilmeğimizi çıkardık. Şimdi bu kenarlarımızı şu şekilde birleştiriyoruz. Şöyle kıvırdığımız zaman tam köşeye gelecek şekilde ayarlıyoruz. Ve bu şekilde motifimizin iki kenarını ilk önce birleştireceğiz. Daha sonra ağız kısmı için buradaki üçgen şeklinde boş bırakacağız. Sadece bir tane motifimizi birleştiriyoruz. Diğer motifimizi birleştirmeyeceğiz. Evet, başlıyoruz. Şöyle kıvırdığımız zaman şuradaki zincir boşluğundan tığımızı geçirelim ve karşısına denk gelen zincir boşluğundan da tığımızı geçirdik. Evet, ipimizi şöyle dolayalım. Buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Aynı motiflerimizi birleştirdiğimiz gibi birleştirme işlemi. Ve bütün trabzanları karşılıklı yine sık iğnemizi yapalım. Evet, hepsine karşılıklı sık iğnemizi yapıyoruz. Buradaki köşeye kadar yapalım. Evet, sonuncu sık iğne trabzanımızın tepesine de bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Ve buradaki zincir boşluğuna da bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi buradan bu şekilde aynı motifin bu kenarını birleştirmeye devam edeceğiz. Yine zincir boşluğuna ve karşıdaki motifin de zincir boşluğundan tığımızı geçirip buraya sık iğne yaparak bu kenarımızı birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde bütün trabzanların tepesinden sık iğnelerimizi yaparak birleştirelim. Evet, sonuncu trabzana kadar birleştirme işlemimizi yaptık. Sonuncu trabzanı yapıyoruz. Ve yine burada da zincir boşluğuna batarak birleştirme işlemini yapalım. Ve burada karşıdaki zincir boşluğuna da şöyle batarak buraya da bir tane sık iğne yapalım. Ve bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Burada uçlarımızı kaybedeceğiz. Nasıl kaybettiğimi de şöyle göstereyim. Önümüzdeki sık iğneden geçirelim. Ve şimdiki sık iğnenin içinden geçirelim. Ve burada içinden yürüterek gizliyoruz sık iğnemizi. Şöyle bir düğüm atabiliriz burada. Ve sık iğnelerimizin iç kısmında altına doğru ilmeklerin altından geçirerek ucumuzu bir süre içinden yürüttükten sonra fazlalık gelen ucunu keseceğiz. Diğer kenarda da aynı şekilde yine sık iğnelerin iç yüzünde içinden yürüterek kaybedelim.
Evet, şu an burayı birleştirdik. Bu şekilde motifimizi köşedeki. Ve şimdi şöyle çeviriyoruz. Ve burayı da buraya kadar birleştireceğiz yine. Evet, aynı şekilde yine ipimizi burada ilmek alarak bir tane sık iğne yaparak başlıyoruz. Yine zincir boşluklarından tığımızı geçirelim karşılıklı. Ve bir sık iğnemizi yaptık. Düzeltelim ipimizi. Şimdi bütün trabzanlara yine karşılıklı gelen bütün trabzanlarımıza sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet, sonuncu sık iğnemizi de yapalım. Ve buradaki zincir boşluğuna da yapıyoruz yine. Ve karşıdaki zincir boşluğuna da yapalım. Evet, bir tane zincir çekiyoruz ve burada kesiyoruz. Ucumuzu çıkaralım. Ve burada karşıdaki sık iğnenin şöyle kanadından tutturalım. Ve diğer karşıdaki sık iğnenin de şöyle kanadından tutturalım. Evet, burada ipimizi düğümleyelim. Ve şöyle sık iğnelerin altına doğru ucumuzu çekiyoruz. Ve burada ipimizi gizleyeceğiz yine sık iğnelerin altından içindeki kanatlarından tutturarak ucumuzu gizliyoruz. Burada içinden yürüterek kaybedelim. Evet, bu ucumuzu da aynı şekilde sık iğnelerin iç yüzüne çekerek burada içinden yürüterek kaybediyoruz. Evet, bu şekilde birleştirdik ağız kısmımızı. Şöyle bu kenarımız birleşmiş oldu. Diğer kenarımızı da aynı şekilde birleştirelim. Yine şöyle askılarından tuttuğumuz zaman şu köşede kalan motifimizin önce bu iki kenarını birleştirelim şu şekilde. Daha sonra buradaki kenarını da birleştirelim. Evet, burayı da birleştirelim ve çantamızın ölçülerini vereyim. Evet, çantamızın kenarlarını bu şekilde birleştirdik. Kaç santim olmuş onu ölçeyim. Şöyle çantamızın eni şu geniş yerden ölçtüğüm zaman 40 santim oldu. Şöyle yüksekliğini ölçersek orta kısmının yüksekliği 20 santim. Şu askıdan sonra ölçersek 26 santim yüksekliği var. Askı uzunluğum 60 santim. Şöyle onu da ölçersem 60 santim, 62 santim askı uzunluğumuz var. Evet, bu şekilde gayet kullanışlı bir çantamız oldu. Çıt çıt diktik bu şekilde az kısmına. Böyle güzel bir çantamız oldu. Evet, örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Başka çanta tariflerinde görüşmek üzere.